Dostlar, her yerdenizden hepinize selamlar, sevgiler. Ben Serkan Yıldız ve beklenen an geldi. Her yerdeniz teknemize hoş geldiniz. Ruby VIP 550'yi kıştan başa doğru inceliyoruz. Hadi buyurun gelin. Ve dostlar, söz verdiğim gibi tam kış taraftayım, sancak taraftayım şu anda teknenin. Hemen buradan anlatmaya başlayacağım. Bakın, burada ayağımın altında bir teleskopik merdivenimiz var. Denize inip çıkmak için oldukça konfor sağlayan bu merdiveni aşağı salıyoruz, denize giriyoruz. Bakın, bu şekilde atıyoruz, denize giriyoruz. İşimiz bittikten sonra kapatıyoruz, yerine koyuyoruz. Burada çok rahat binebilmek için bir tutamaç var sancak tarafta. Bu da merdivene çıkarken tuttuğumuzda oldukça konfor sağlıyor. Hemen buraya geliyorum. Bir önceki videoda bahsetmiştim dostlar. Ben elimden geldiğince neler eklettim tekneye size anlatmaya çalışacağım diye. Tabii ki burada balık tutmak benim için bu tekneyle önemliydi. O yüzden sancak ve iskelede 2 adet kamışlık koydurduk. Hemen iskelede de var bakın. Bunlar oltalarımı tutuyor burada. Onun hemen ön tarafında oldukça sağlam bir koç boynuzumuz var. Koç boynuzunu görüyorsunuz. Bu koç boynuzunun özelliği biraz büyük olması. Teknede 4 tane koç boynuzu bulunmakta. Şu anda botumuz bağlı. İnce bir halatımız bağlı. Siz diyebilirsiniz ki ya Serkan, bizim koç boynuzu küçük. Zaten küçük halatlar kullanıyorum. Koç boynuzunun bu şekilde geniş ağızlı olmasının en büyük avantajlarından bir tanesi, kendi halatlarımızı kullanmadığımız, yani yabancı bir limana gittiğimizde bize uzatılan geniş inçli bir halatı da bağlamamıza kolaylık sağlıyor dostlar. Ben çok önemsiyorum. Çoğu zaman yelkende bile daha geniş inçli halatları olduğunda bağlamakta zorluk çekiyorum. O yüzden böyle büyük, sağlam bir koç boynuzu oldukça kıymetli oluyor. Hemen bu tarafa geliyorum. Bu teknemizde dostlar, sancakta 55 litre, iskelede 55 litre. Sancaktaki 55 litre su depomuz, iskeledeki 55 litre. Bunu da ben özellikle istedim. Yakıt tankımız var. Hemen burada su tankımızın kapağını görüyoruz. Buraya geldiğimizde bu teknede bir hidrofor su pompamız var ve 3 metre bir hortumumuz var ve buradan temiz suyla hemen burada duş alabiliyoruz denizden çıktığımızda. Bu da sancak tarafta oldukça büyük bir konfor. Hemen burada bayrak direğimiz var dostlar. Bayrak direğini ben özellikle ahşap bayrak direği istedim. Çok şık durduğunu düşünüyorum teknelerde ve teknemize de çok yakıştı. Bu bayrak direğinin en güzel taraflarından bir tanesi, şanlı Türk bayrağımızı korumak için hemen bunu kaldırabiliyoruz ve bayrağımızı sarıyoruz. Bayrağımız daha uzun süre temiz kalıyor. Hemen bayrak direğimizi buraya kolay bir şekilde montajını yapıyoruz ve sıkıyoruz. Teknemiz dediğim gibi suni tik kaplı dostlar. Şimdi hazır buradayken hemen iskele tarafındaki dinlenceye geçiyorum. Burayı da anlatmak istiyorum size. Çünkü burada çok güzel bir sürpriz var. Şimdi hemen buraya gelelim. Burada da bir kamışlığımız var. Gördüğünüz gibi burada da bir aynısından koç boynuzumuz mevcut. Dediğim gibi 55 litre bir yakıt tankımız var burada. Hemen yakıt tankımızı doldurabilmek için burada da yakıt tankımızın kapağı bulunmakta. Bunun hemen önünde yer alan bir radar reflektörümüz ve pupa fenerimiz mevcut dostlar. Radar reflektörünün ne kadar önemli olduğunu zaten biliyorsunuz. Diğer teknelerin, büyük gemilerin sizi radarlarında okuyabilmesi için çok önemli ayrıntılardan bir tanesi. Hemen buraya geliyorum dostlar. Burada bir saklama alanımız var. İsterseniz burasını bir saklama alanı olarak kullanın. İsterseniz benim gibi özellikle burayı canlı livar olarak kullanın. Burada bir pompamız var. Buraya deniz suyu basıyor ve burası canlı livar olarak, yaşatma olarak kullanılabiliyor. Buraya şimdi kalamarlar tutacağız. Sonra büyük balık avına gideceğiz. Vay vay vay, inşallah bakalım. Hemen buraya geldiğimizde motorumuzu görüyorsunuz. 60 beygirlik Suzuki motor tercih ettik. Oldukça yeterli. 60 beygirden başlıyor. İsterseniz 90 beygire kadar Mosyat'ın sitesinde de görebilirsiniz. Motor takabiliyorsunuz. Hızınızı arttırabiliyor. Özellikle su sporlarıyla uğraşacaksanız motorunuzu daha da büyütebiliyorsunuz. Bizim için oldukça yeterli bir motor. Benim gibi ortalama 5 knotla gitmeye alışık yelkenciler için
Bu tekne çok hızlı dostlar. Hazır burada kıştayken çok güzel ayrıntılardan bir tanesini daha anlatmak istiyorum. Ben bu teknede kış tarafta 2 tane sancakta ve iskelede su altı aydınlatması var. Özellikle istedim. Akşamları inanın çok güzel bir görüntü veriyor size. Ve gördüğünüz gibi Dinlence'den 2 basamakla teknemizden indik ve teknemizin içine geldik. Bakın burada bu teknenin en çok tercih etme sebeplerinden bir tanesi bordasının yüksek olması. Bu teknede 1.05 bordo yüksekliği var. Bakın ta buraya kadar içeride bir yükseklik var ve oldukça güven veriyor. Hemen buraya geldiğimizde burada 2 tane çok güzel bir ledimiz var dostlar. Bakın. Akşamları harika bir ambiyans sağlıyor bunlar. LED ışıklarımız. Yine burada olduğu gibi tabii ki önde de LED ışıklarımız mevcut. Benim çok sevdiğim özelliklerden bir tanesi kaptan koltuğunu kapatabiliyoruz. Ve buraya geldiğinizde bir yangın tüpümüz var burada. Hemen kaptanın elinin altında. Kullanmak nasip olmasın ama bakımlarını yaptırmak ve yanımızda olması gayet önemli bir ayrıntı. Kaptan koltuğumuz burada. Kaptan koltuğumuz dostlar yükseltilip alçaltılabiliyor. Teleskopik bir kaptan koltuğumuz mevcut. Ve yine buraya geldiğimizde bakın burada L1 koltuk takımımız var. İnanılmaz güzel, inanılmaz keyifli. Burada oturduğunuzda benim teknelerde en çok dikkat ettiğim şeylerden bir tanesi dostlar. Mikrofonumu şöyle koyayım. Oturduğumuzda bazen şöyle kalıyorsunuz, yaslanamıyorsunuz. Bazen de çok yatık oluyor. Bütün eğimi çok güzel hesaplanmış. Ve oldukça rahat bir koltuk takımımız var burada. Ve burada bir kişi oturabiliyor. Hemen buraya geliyorum. Bir kişi oturabiliyor. Hemen buraya geliyorum. Bir kişi oturabiliyor. Eğer ki rahat oturacaksanız 1, 2, 3 kaptan koltuğunda da biri oturduğunda 4 kişi burada çok rahat keyif yapabiliyorsunuz. Bizim teknemiz geldiğinde 2 çift olarak oturduk. 4 kişi eşlerimizle birlikte. İnanılmaz keyifliydi. Ve çok sevdiğim ayrıntılardan bir tanesi. Bence tasarım olarak çok güzel gözüküyor. Bakın burada kare bir masamız var. Buradan geçişleri kolaylaştırması için bu masanın bu girintisini kullanabiliyoruz. Ya da burada daha rahat etmek istiyorsak buradaki girinti gerçekten çok önemli bir ayrıntı olmuş. Hem çok güzel bir estetik katmış. Gördüğünüz gibi tik harika bir masamız mevcut. Yine bu masamız teleskopik. İstersek biz bu masayı hemen göstereyim. Kapatıp sehpa haline de getirebiliyoruz. Ve yine önemli ayrıntılardan bir tanesi. Eğer ki bu masayı istemezsek burada yer açmak istersek bu masayı buradan çıkartıyoruz. Kaldırıyoruz. Masanın tablasını üst tarafını da buradan çıkartıyoruz. Saklıyoruz. Burada oldukça geniş bir alanımız açılmış oluyor. Şimdi masamızı tekrardan yerine takalım. Hemen buraya gelmek istiyorum dostlar. Burada marin bir hoparlörümüz var. Yine elektrik devre kesicimiz mevcut. Burada bir su giderimiz var. Bütün yağmur ya da serpintiden herhangi bir su gelirse buradan su giderimiz mevcut. Bunun hemen altında sintine pompamız mevcut. Otomatik sintine pompası var bu teknede. İstersek manuelde kullanabiliyoruz. Yine buraya geldiğimizde çok sevdiğim ayrıntılardan bir tanesi. Keyif yapıyorsunuz. İçeceğiniz burada. Bardaklığınız var. Yine sancakta ve iskelede ön tarafta da bardaklıklarımız mevcut. Oldukça konforlu. Teknelerdeki bu detaya bayılıyorum dostlar. Biraz hatta geniş açıdan gördüğümüzde gördüğünüz gibi oldukça keyifli. Böyle küçük detaylar gerçekten çok önemli ve kıymetli. Hemen buraya geldim dostlar. Ayaktayım. Üstümde gördüğünüz gibi harika bir T-top var. Oldukça kaliteli bir kumaştan yapılmış T-top'umuz. Ve fermuarlarla açılıp yerinden sökülebiliyor, temizleyebiliyorsunuz. Burada yine çok değerli olduğunu düşündüğüm kromlar. Teknenin bütün kromları 316 kaliteli kromlardan üretilmiş. Ve buradaki saplamaları oldukça sağlam. İnsana gerçekten güven veriyor dostlar. Sürekli böyle langır langır sallanan bir T-top'umuz yok. O yüzden bu kromlar çok kıymetli. Tabi bu kadar krom olunca benim gibi krom temizlemeye hastaysanız sürekli temizliyorsunuz. Çok büyük keyif. Çünkü emeğinizin karşılığını çok hızlıdan görebiliyorsunuz. Kaliteli krom olmasının en güzel taraflarından bir tanesi de hem deniz suyundan hem de nemden çok çabuk paslanmaması. O yüzden uzun ömürlü kromlar olması bizim için harika. Yine yukarıya baktığımızda benim özellikle bu tekneye istediğim 205 wattlık bir güneş paneli mevcut dostlar. Güneş panelinin yanında da hemen küçük bir tane solar panel daha görüyorsunuz. Bizim kameramız, teknemizdeki güvenlik kameramız solar panelle çalışıyor. Aküden herhangi bir enerji almıyoruz. Böylelikle teknemizin güvenliğini ve emniyetini sağlamış oluyoruz.
Aynı zamanda teknemizde birçok yerde yerleştirilmiş takip cihazları, GPS cihazları da mevcut. Görüyorsunuz teknemizi buradan kullanıyoruz. Çok keyifli ve rahat bir kaptan koltuğumuz mevcut. Dediğim gibi kaptan koltuğunu kullanmadığımız zamanlarda istersek sırt tarafını kapatabiliyoruz. Burada yine Mosyat'ın logosu var. Bunlar işleme şeklinde yazılmış dostlar. Ve fabrikayı incelediğim bölümü izlerseniz orada görürsünüz. Bütün döşemeleri yapan ustayla sohbet ettim. Çok başarılı. Kendisine teşekkür ediyorum. Ve şimdi gelin Kaptan Mahalli'ni birazcık inceleyelim. Dostlar şimdi tekneyi kullandığımız Kaptan Mahalli'ndeyiz. Teknemizin dümeni Suzuki ile birlikte gelen oldukça spor, benim çok beğendiğim bir dümeni var. Yukarı geldiğimizde bir balık bulucu görüyorsunuz. Ben özellikle bir balık bulucu teknemizde istedim ve ustalar teknemize balık bulucusunu taktılar. Böylelikle hem balığa gittiğimde rahat ediyorum, hem hızımı görüyorum, buradan voltajımı görebiliyorum, ne kadar voltajım kaldığını. Aynı zamanda da seyir güvenliği açısından zemin yapısını görebiliyorum. Kaç metre derinliğim var görebiliyorum. Özellikle gece seyirlerinde oldukça işe yarıyor dostlar. Yine buraya geldiğimizde motorumuzun devir saati, hemen onun yanında su tankımızın göstergesi, ne kadar su tankımız kaldığını görebiliyoruz. Hemen onun yanında yer alan motorumuzun trim göstergesi. Ne kadar açıyla motorumuzu kaldırdığımızı ve motorumuzu indirdiğimizi buradan görebiliyoruz. Hemen onun yanında yakıt kapasitemizi gösteren yakıt tankımızın göstergesi mevcut. Hemen burada da hız göstergemiz mevcut dostlar. Yine buraya geliyorum. Bakın burada teknemizin kornası mevcut. Kornamızın ses çıkışı hemen burada. Oldukça yeterli ve güçlü bir kornamız var dostlar. Rahatsız etmeyeyim çevredekileri diye basmıyorum. Hemen buraya geldiğimizde bu teknede bir ırgat var dostlar. Çapamızı atmamız için ırgat var. Evet, yanlış duymadınız. 551 teknede ırgatımız mevcut. Irgatımızı buradan kontrol ediyoruz. Demirimizi alıp bırakabiliyoruz. Hemen buraya geliyoruz. Burada kontrol panelimiz var dostlar. Yanlarına ne oldukları yazılacak ama ben şimdiden ne olduğunu zaten biliyorum. Seyir fenerlerimiz mevcut. Kabin ışıklarımız, yani aslında güverte ışıklarımız burada mevcut. Hemen onun yanında su altı aydınlatmalarımız var. Sintine pompamız, su pompamız, hidroforumuz yani ve canlı livarımıza su gönderen tuşlarımız burada. Bu teknede oldukça yeterli, belki benim gibi müzisyen için oldukça kıymetli dostlar, bir ses sistemimiz mevcut. Bunlar tekne ile birlikte direkt geliyor. Hiçbiri opsiyonel değil dostlar. İki tane dediğim gibi hem başta hem de kış tarafta hoparlörümüz mevcut. Ben çok beğendim. Oldukça yeterli ve kaliteli ses sistemi teknemizde mevcut. Hemen buraya geldiğimizde motorumuzun marşı için anahtarını taktığımız ve güvenlik kordonu taktığımız yer burası dostlar. Bu gördükleriniz, ben koruma kılıfı istedim konsolu korumak için. Onlar için yapıldı. Gerçekten çok güzel dikmiş ustamız. Tekneden ayrılırken kapatıyorum ki herhangi bir hem tozlanmasın hem de yağmurdan zarar görmesin diye. Yine buraya geldiğimizde oldukça güzel. Kaptanı buradan serpintiden ve rüzgardan koruyacak bir siperliğimiz mevcut. Yine buraya geldiğinizde bir dolap görüyorsunuz dostlar. Bu bütün panellerin, elektrik sisteminin teknedeki her şey buraya konumlandırılmış. Elektrik dolabımız burası. Aynı zamanda burada gördüğünüz bütün alanda depolama alanı olarak ben kullanıyorum. Burada hemen dolabı göstereyim dostlar size. Bu şekilde açıyoruz. Burayı dediğim gibi oldukça geniş. İşte halatım burada. Aynı zamanda konsolun örtüsü burada. Bu teknede çok sevdiğim ustamızın yaptığı oldukça kaliteli bir kumaştan, biliyorsunuz zaten. Güneşi geçirmiyor ama hava geliyor buradan. Ön tarafta kocaman bir gölgelik yaptırdık dostlar. Ve yine MPPT'miz, elektrik panellerimiz burada. İşte çapamızın şarteli burada. Sigortalarımız burada yer almakta. Ve dostlar, teknemizi tam yarıya kadar size anlattım. Şimdi teknemizin baş tarafındayız. Ekstra bir konfor alandayız. Dediğim gibi burada 4 kişi oturabiliyorduk ve buraya geldiğimizde yine burada 4 kişi oturabileceğimiz bir oturma grubu ve aynı zamanda bu parçayı buraya taktığımızda oldukça geniş bir yatağa, oldukça geniş bir güneşlenme alanına dönüşüyor dostlar burası. İster böyle oturun, ayaklarınız değmiyor, oldukça konforlusunuz. İster burada uzanın, yatın. İsterseniz öbür tarafta yatın. İsterseniz de bunu kaldırın.
Gördüğünüz gibi dostlar ortadaki platformu kaldırdık ve artık burada karşılıklı 4 kişi sohbet edebileceğimiz ekstra bir alanımız daha çıktı. Çok sevdiğim teknenin en konforlu yerlerinden bir tanesi. Zaten fuarda da Ruby VIP 550'yi gördüğünüzde hemen teknenin L şeklinde iskele tarafında konumlandırılmış olan oturma bölümü dikkatinizi çekiyor. Ve yine balıklar bizi selamlıyor gördüğünüz gibi. Hemen buraya geldiğinizde ön tarafta oldukça geniş 4 kişinin oturabileceği bir alan mevcut. Dediğim gibi yine ortaya platformu koyduğunuzda gayet geniş bir alan sağlıyor size. Buraya geldiğinizde yine keyif yaparken kullanabileceğiniz bardaklarınız ve yine hemen içeride bardaklarınız mevcut. Orayı hemen göstereceğim size. Burada 12 voltluk bir çakmaklığınız. Yine burayı açtığınızda 2.1 ve 1 amperlik kullanabildiğiniz USB'leriniz mevcut dostlar. Yastıklarımızı yerleştirdik. Her yerdeniz yastıklarımızı. İnşallah beğenmişsinizdir. Bakın dostlar buraya geldiğinizde yine harika bir bölmemiz var. Tam bunun altında bir led lambamız var. Gece yaktığınızda mavi yanıyor bunlar sancakta ve iskelede. Yine burada eğer keyif yapacaksınız bakın çok güzel hesaplanmış. Sırtınızın rahat edeceği bir sırtlığınız. Çok hoşuma gitti tasarım olarak. Harika. Bakın dostlar buraya yaslandığınızda oldukça keyifli ve konforlu, çok güzel bir koyda olduğunuzu hayal edin. Hemen içeceğiniz burada güvenli bir şekilde duruyor. Siz de buradan müziğinizi açmışsınız. Oldukça keyifli bir şekilde zaman geçirebiliyorsunuz. Çok sevdiğim ayrıntılardan bir tanesi. Tabii ki bu hem iskelede hem de sancağı aynı şekilde, aynı ölçülerde konumlandırılmış. Hemen unutmadan bir küçük detayı daha vereyim. Gördüğünüz gibi zemin tam buraya kadar suni tik kaplaması devam ediyor dostlar. Yine burada marin hoparlörden bahsetmiştim baş tarafta. Baş tarafta marin hoparlörümüz de tam zemine yerleştirilmiş. Böylelikle bas frekanslarımız çok güzel oluyor dostlar. Yine burada sancakta ve iskelede 2 tane küçük led ışığımız var. Bunlar da gece dediğim gibi bütün ışıklarla birlikte harika bir ambiyans sağlıyor. Ve hemen baş tarafa gelelim. Ve dostlar teknemizin başındayız. Bakın burada yine dediğim gibi elektrikli ırgatımız, fır döndüğümüz, krom fır döndüğümüz ve çapamız mevcut. Burada bir demir dolabımız var. Birazdan göstereceğim. Yine buraya suni tikin üzerine marka logosu nakşedilmiş. Ben çok beğeniyorum böyle logoları. Çok güzel yere nakşedilmiş bence. Yine burada suni tiklerimiz oldukça başarılı bir şekilde yerleştirilmiş. Teknemize çok sıcak ahşap bir doku sağlıyor bunlar dostlar. Burada en sevdiğim özelliklerden bir tanesi de bakın burada başta bir baş taburemiz var. Buna atlama platformu da diyorlar. Ben baştan kara yanaşırken inip binmeyi kolaylaştırmak için oldukça kıymetli olduğunu düşünüyorum. Özellikle yüksek olan iskelelerde, rıhtımlarda oldukça işinize yarıyor dostlar. Bu tabureyi şöyle de bırakabilirlerdi. Krom detayları buradan gelirdi, devam ederdi. Fakat burada tutunabilmeniz için harika bir krom detayı daha yapmışlar. Bu hem teknenin tasarımına çok büyük artı sağlamış hem de yine benim gibi tutamaç hastası olan bir adam için oldukça değerli ve kıymetli dostlar. Yine kromlar 316 kaliteli krom kullanılmış ve oldukça geniş, oldukça güvenli. Çok özel şeylerden bir tanesi de bahsetmek istiyorum. Burada vardavelanız yüksekliği dostlar. Bakın burada vidalarla değil, kaynak yaparak zeminden de oldukça sağlam saplamalarla bunu buraya kaynatmışlar dostlar. Teknenin altından direkt kaynatma olduğu için bu kromlar çok sağlam. Tam burada başta 2 tane krom daha görüyorsunuz dostlar. Bunları ben özellikle istedim ve sökülüp takılabiliyor. Buradan iplerle az önce aşağıda gördüğünüz tentemiz baş tarafta da gölge sağlayabilmek için buradan T-Top'un tam arkasına kadar geriliyor ve bu alan komple gölgelikle kapatılabiliyor. Çok değerli ve kıymetli özelliklerden bir tanesi. Yine tabii ki benim özel istediğim ayrıntılardan bir tanesi dostlar. Vardavela ile ilgili hazır sözü gelmişken bir şey söylemek istiyorum dostlar. Fuarları geziyorum. Fuarda gezerken mesela bir tekneye bakıyorum. Tekne çok güzel, harika. Diyorum ki ne gibi özellikler var? İşte tekneyi üretici firma bize sayıyor özelliklerini. Vardavela diyorum. Vardavela opsiyonel deniyor. Dostlar Vardavela hiçbir teknede opsiyonel olmamalı, olamaz. Ve bu teknede Vardavelalar tabii ki opsiyonel değil ve aynı kalitede geliyor dostlar. Hemen buraya geldiğimde dostlar başta da bahsettiğim gibi sancakta ve iskelede koç boynuzlarımız konumlandırılmış.
Yerleri oldukça yerinde, çok güzel. Buraya geldiğimizde dostlar bir tane daha dışa doğru krom parça görüyorsunuz. Yine bu benim özellikle istediğim krom detaylardan bir tanesiydi. Çünkü bu teknemize sanal çapa takmayı düşünüyoruz. O yüzden takacağımız markayı özellikle önceden belirlersek onun aşağıdaki tabakasına göre ölçüleri alınıyor ve ona göre krom detayı yapılıyor. Bunu da ustamız çok güzel yaptı. Kendisine çok teşekkür ediyorum bu arada. Bütün krom işçiliği için çok teşekkür ediyorum kendisine. Çok beğendim. Sancakta ve iskelede burada seyir fenerlerimiz mevcut dostlar. Seyir lambalarımızı oradan yaktığımızda pupa fenerimiz ve sancak iskele seyir fenerlerimiz burada aktif şekilde çalışmakta. Yine buraya gelirsek size demir dolabını göstermek istiyorum. Oldukça büyük bir demir dolabımız var. Bakın demir dolabının ufak bir kapağı var. Sanıyorsunuz ki küçük ve burada gördüğünüz 900 wattlık ırgatımız ve buraya geldiğinizde 30 metre altılık zincirimiz mevcut. Demir dolabının ne kadar büyük olduğunu size göstermek istiyorum dostlar. İşte kocaman bir demir dolabımız var. Ve şimdi teknemizin teknik detaylarına gelelim dostlar. Teknemiz isminden de anlaşıldığı gibi Ruby VIP 550. 550 bir boyumuz var. 2.21 enimiz var. Oldukça enli bir tekne bu dostlar. Bu enli tekne olmasının en güzel özelliklerinden bir tanesi de çok dengeli bir tekne. Ve tekne bıçaklarından dolayı salınımlarda oldukça başarılı. Ve yine buraya geldiğimizde saklama alanlarına değinmek istiyorum. Teknemizin altında bunları cırtlı bir şekilde kaldırıyorum. Buralarda sancakta ve iskelede saklama alanlarımız mevcut. Buralarda saklama alanlarını bu şekilde kullanabiliyoruz. Yine iskelede olduğu gibi sancak tarafta da aynı şekilde saklama alanımız aynı ölçülerde mevcut. Teknenin arka bölümünde de buraya geldiğimizde hemen iskele tarafında bir saklama alanımız mevcut. Ve yine buraya geldiğimizde teknenin bütün su depolarına, benzin deposuna, akümüze, sintine pompamıza, yaşatma pompamıza, hidroforumuza, su pompamıza ulaşmamız buradan mümkün. Teknenin zaten fabrikadaki detaylarına da bakarsanız teknenin kalıbının birleşmeden önceki bütün detaylarını size verdim. Ama yine de burada göstermek istiyorum. Burayı açtığımızda buradaki kapağımızı kaldırıyoruz. Can yeleğimiz, olta çantamız, evraklarımız. Yine burada 74'lük akümüz. Hemen sancak tarafta depomuz. Burada yakıt depomuz, sintinemiz burada mevcut. Ve dostlar teknemiz bu şekildeydi. Ruby VIP 550. Peki Ruby ne demek? Ruby dostlar bildiğiniz yakut taşı. Çok değerli olan bu taş kırmızı. Birçok medeniyette, toplumda, tarihte de çok kıymetli taş olarak tarihe geçmiş. Ve hatta eski Hindistan'da doğal taşların efendisi diyorlar Ruby'ye. Ruby sağlamlığıyla ünlü ve bizim teknemizi seçmemizin en önemli sebeplerinden bir tanesi de yüksek bordalı, işçiliği sağlam, güvenilir bir firmadan almamızdı. Ben Mosyat'ın bütün çalışan ekibine çok teşekkür ediyorum. Çünkü bütün ustalarla tanıştım. Epey bir nazımı çektiler. Ustam şöyle olsun, böyle olsun, firma yetkililerini arıyorum. Her birine çok teşekkür ediyorum gerçekten. Bütün isteklerimi yerine getirmeye gayret ettiler. Şimdi Ruby kırmızı dedik. Ya Serkan diyeceksiniz. Senin teknede hem tasarımda hem de işte boya renginde, döşemelerinde hiçbir kırmızı yok. Aslında bizim yakutumuz, kıymetlimiz. Hemen sancağımızda kırmızımız, şanlı Türk bayrağımız yer alıyor. Bizim yakutumuz, bizim Ruby'miz burada dostlar. Umarım beğenmişsinizdir. Dilim döndüğünce size tekniği anlatmaya gayret ettim. Tabii ki bu sadece bir başlangıç. Biz de çok yeniyiz. Kendisiyle çok yeni tanıştık. Şu anda artık her yerdeniz teknemiz. Evinde. Onunla çok güzel seyirler yapacağız. Koylara gideceğiz, balığa gideceğiz. Yine geçen gördüğünüz gibi çok güzel konuklarımız olacak teknede. Bu tekneyle de size içerikler üretmeye gayret edeceğiz. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bütün izleyenlere nasip olsun. Hepinizin her yerdeniz dostlarının olsun. Çünkü dostlar buraya kadar izlediyseniz de zaten siz buna değersiniz. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Ben Serkan Yıldız. Kendinize iyi bakın. Her yer deniz olsun. Mutlu kal kardeşim.